son zamanlarda platformlarda izlediğim en manyak şeyi izlemiş olabilirim. Low Watch 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Invincible'ın sezon finalinden hemen önceki bölüme geldik. 4. sezonu artık kapatmak üzereyiz. Ve biz ne izledik arkadaş ya? Of yani. Of. Böyle bir şey yok. Yani çok iyi bir bölüm. Çok iyi bir bölüm. Hem geçmiş hem günümüz. Aynen. İnanılmaz iyi anlatmışlar. Çok iyi bağlamışlar. Açık kapılar bırakmış. Soru işaretleri var. Muhteşem bir bölüm izledik. Yani son zamanlarda izlediğim benim de en iyi işlerden biriydi. Ya muhtemelen 3 franchise'ın fanının da karşı çıkacağı bir şey söyleyeceğim ama uzay planı sanki Star Wars gibi hissettirdi o Wiltrum saldırısı hissiyatı. O sanki o Star Wars'un o Prime Star Wars dönemini hissettirdi. Uzaydaki kapışmalar ve dövüş sahnesi ve o inanılmaz bölümün kapanışı ve verdiği o punchline, bir noktada da verdiği o cliffhanger diyelim, finale götüren o yakaladığı ağ bizi, o da Prime Avengers. Yani böyle acayip bir bölüm izledim ya ben böyle bir şey izlemedim ya, bu manyak bir şeydi. Sinema salonlarında hani o işte Reels'larda falan düşer ya. Aynen. İlk defa izlerken çekerler böyle. Aynen. Ve Amerikan sineması izlerken tepkiler verir ya millet işte. Hani öyle tepkiler verilebilecek. Ki verdik. Yani çok temiz yapılmış bir iş. Sezonun en iyi bölümü geldi. Geldi ya, ben hala etkisindeyim. O Çizimlerle çok uğraşılmış. Ya böyle sezonun bir iki yerinde falan dedik ya böyle bazı çizimler oynadı falan ama herhalde bizi bir ama iyi olduğu yerlerden de bahsetmiştik. Tabii ki yani genel olarak çoğu Invincible sezonundan daha iyi bir çizim sezonu geçiriyoruz zaten. Evet, bence de. Ama bu neydi arkadaş? Yani artık gezegen, spoiler vereceğim. Spoiler uyarımızı vermek zorundayım. Çünkü çakıyordum spoiler'ı. Eğer bölüm izlemediyseniz izleyip gelin. İzlediyseniz veya spoiler umurumda değilseniz devam ediyoruz. Nefesimi tuttum. Neredeyse çakıyordum spoiler'ı. Arkadaş, gezegen havaya uçurdular bölümde ve ya böyle bir çizim, böyle bir geçiş açısı nasıl? Böyle bir anlatım yok. İnanılmaz bir çizim. Şeyleri falan çok iyi yapmışlar. O böyle impact sonrası bir an durup patlıyor falan şeyler ya. O Treg'in gücünü hissettir. Mesela Treg'in gücünü gerçekten hissettirdi. Ben bir de yani Wiltrumlar güçlü tamam. Ama Treg bambaşka bir seviye. Evet, bambaşka bir seviye. Yani onu bize gösterdi. Yani Treg'in farklı bir levelde, yani şu an için en azından Invincible'dan, Omni-Man'den çok farklı bir levelde olduğunu bize gösterdi ve onu çizimlerle, ses efektleriyle, seslendirmelerle çok iyi hissettirmişler. Hani bütün an boyunca duruyor ya böyle. İzliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Hiçbir şey yapmıyor belli bir yere kadar. Ama o anda ilk defa Omni-Man'in charge'ı. İlk defa bir şey yaptığında şeyi fark ediyorsun. Bu ne? Ya böyle Hani bu ne? bir çekildi ya kenara dedim. Nasıl Ne ya? o? Ne geliyor? ne o? Akan rakamları Aynen. görüyor. Bay Anderson neden çabalıyorsunuz Bay Anderson? Hani şey oluyor böyle hani tek elle dövmeye başlıyor şeyi. Aynen. Agent Smith'i Neo. Hani onun gibi bir halde böyle. Yani orada nasıl böyle hoa falan oluyorsun. Aynen. Burada da diyorsun ki Trek başka bir Seviyede. level, başka bir Aynen. seviyede. Kapışma aralıklarına geçmek istiyorum. Biraz biz de tempoyu indirelim şimdilik. Kapışma aralıklarında bu arada herkesin kendine ait güzel bir kapışma sahnesinde çizmişler bu arada. Evet, Yani bütün karakterler. Karakterlerin zayıflıklarını da görüyorsun. Birbirlerine taktiksel olarak nasıl korumaya çalıştıklarını görüyorsun. O uzay motorcusu kardeşimiz. Evet, güzel bir Avengers vardı ya. Evet. Yani güzeldi. Yani gerçekten Bir Guardians of Galaxy. Gerçekten böyle Avengers, Guardians of Galaxy kombinasyonu, artık her şeyin bir kombinasyonu ama yani en iyi noktalarını çekmişler. Zaten geçen bölüm başlığa da yazdım hani Star Wars'un beceremediği her şey diye. Burada bazı şeylerin de becerebildiği şeyleri alıp kendi becerdikleri şeyleriyle birleştirmişler. Kendi artılarına başka artılar ekledi diyorsun aynen aslında. öyle. Aynen öyle. Artılarını artık attılar yani. Ya ben zaten şey olarak seviyorum. Nasıl diyeyim? Komedisini seviyorum bunun. Evet. Yani espri anlayışını seviyorum. Biraz Amerikan ama güzel. Hani o kadar abartı Amerikan değil. Aynen. Çizimler gittikçe iyileşti. Çok güzel bir hal aldı. Ve konuyu, bir sezonun konusu birbirinden çok dağılıyor bazen ama çok güzel bir yerde toplayıp birleştirip bitiriyor her sezon. Yine onu yapıyor. Ben o kısmını da beğeniyorum. Yani derli toplu bir sezon izletiyor her seferinde bize. Bazen sıkıcı olan sezonların bölümleri oldu. Bu bölüm, ben bu sezon mesela hiçbir bölümde sıkılmadım diyebilirim herhalde. Evet. Onu da çok iyi yapıyor.
Ama dediğin gibi artılar almışlar. Ama ben en çok burada felsefesini seviyorum. Hani Evet. felsefik dokunuşlarını seviyorum. Bu bölümde de küçük bir dokunuş yine attı ortaya. Onu çok seviyorum. Onu yapmaktan da çekinmiyor. Ama dediğin gibi bu artıların üzerine bir de işte o diğer franchise'ların yaptığı Aynen. şeylerden de kattı herhalde burada artık. Enfes bir bölüm izledik. Felsefe dedin, istersen o tarafa girelim. Seni yakalayan o felsefesini istersen bize biraz aç, hazır bu bölümün derinliğine de girmişken. Ya Wiltrum'ların varoluş felsefesine aslında biraz dokunuyor. Varoluş ve Yine yok daha oluş. da geçmişe gittik. Evet, yani geçmişe gittik ve orada işte genç Thaddeus'u görüyoruz. Thaddeus'un merhametli olması, biraz merhamet göstermesinin bir örneğini gösteriyor bize. Ve imparatoru görüyoruz. Hani daha hala imparatorluğun başında Sağ ve iken. naip olarak da Thrag'i görüyoruz. Yani böyle bir ikinci adam pozisyonda gibi duruyor. Güzel bir hikayeyle, basit bir hikayeyle bir gezegende isyan çıkaranlar ve onlara karşı alınacak tedbirle ilgili Wiltrum'un nasıl Wiltrumlu olduğunu, nasıl buraya geldiğini gösteren şeyin ilk adımını görüyoruz. Bir merhamet tohumu atmak istiyor aslında Thaddeus ama bu karşılık bulmuyor ve acımasız bir şekilde bastırılıyor Aynen. bu isyan. Bu arada orada çok küçük bir İmparator Argal'dı yanılmıyorsam. Onun son anını gördüğünüz bir yer oldu ama Evet. orada ona suikast düzenleyenin Evet, onu işte Thaddeus mu değil mi bilmiyoruz. Evet, onu güzel şekilde kamufle ettiler. Yani Aynen. dediler ki hain, çünkü Thrag öldükten sonra imparator haindir dedi. Thaddeus haindir dedi Thrag. Ama bize onu göstermedi. Bu suikasti kimin işlediğini aslında bize göstermedi. Ve Thrag bir delilik anıyla bir purge'e gidiyor. Bir temizlik gününe gidiyor. Bu arada yine bir başka franchise Purge izledik. Yine bir orada bir dokunuş var, farklı bir franchise ama buradaki hani onu bulana kadar içimizdeki bütün zayıflıkları yok edeceğiz. Evet, arınma yaşayacağız Aynen. ve daha saf bir Wiltrumlu DNA'sı geride kalacak diyor aslında. Ve böyle korkunç bir, değişik bir müzik eşliğinde korkunç bir arınma gecesi yaşıyoruz. Sanki bir klasik müziğimsi bir şey çaldı. Bir bakarız, onu bulursam yazarım sağa sola. Ondan sonra yani hiç Thrag gidiyor, taht odasına takılıyor. Sonra çıkıyor ve diyor ki bitti diyor. Conquest böyle kanın zirvesine çıkmış. Aynen. Yani bırakmak istemiyorum dediği anda Thrag diyor ki hayır, ben bir daha kendimi tekrar etmeyeceğim diyor. O korkunç Conquest Thrag'in tek sözüyle Aynen. bırakıyor. Aslında orada bize ipucu veriyor Thrag'in Evet. gücü hakkında ama orada Tabii anlamıyoruz. orada anlamıyoruz. Çok anlık oluyor her şey. Ben orada mesela şeye dikkat ettim aslında. Conquest Thrag'e yumruğunu sıktı. Ben aslında orada ona dikkat ettim. Yani altyapıda bazı Wiltrumlar, başka şeyler de bilen Wiltrumlar mı var acaba? Ya da o sadece vahşi bir yani Battle Beast gibi kana susamıştı ve devam etmek istiyordu. Bilmiyoruz. Daha sonrasında ise günümüze dönüyoruz ve şeye bağlanıyor. Bu hikaye güne bağlanıyor ve işte diyorlar ki son şansımız Thrag birkaç Wiltrumlu ile gidiyor. 8'imiz diyor, 8 kahraman arkadaş. Saldırırsak diyor Thaddeus bir şansımız olabilir. Aynen. Tek hedefimiz Thrag'i öldürmek. Zaten ondan sonra da bahsettiğimiz o nefes kesici sahnelerle bezenen bir 30-35 dakikalık durdurak bilmeyen bir aksiyon Aynen. izledik. Durdurak bilmeyen bir aksiyon. Ben bu kadar iyi kurgulanan diyeceğim, bu kadar iyi karakterleri takip eden bir yapım görmedim. Çünkü her karakterin birbiriyle savaşırken aynı zamanda birbirini kurtardığı birleşik bir sekans izledik Yani sürekli. Ben bunun bu dövüş sahnesinin kafada oluşturulma anını çok merak Evet ediyorum. abi, Çünkü nasıl bir masada yazdınız bunu? bunu 3 boyutlu uzayda düşünmen lazım. Evet. Yani yani dünyada çizdiğin zaman 2 boyutlu çizebiliyorsun. Yani çünkü yer sabit, Aynen. gökyüzü belli bir açıda. 2 boyutta çizersin, kafanda o dövüş sahnesini oturtursun, olur. Ama burada uzaydalar ve 3 boyutu, her yerden gelecek 3 boyutu, yani X, Y aksisinde bir dövüş vermen lazım. X, Y, Z aksisinde. Yani bu 3 aksiste birden dövüşü kafada kurgulamak müthiş bir şey. Zaten böyle karakterler, dikkat ettim mi bilmiyorum, bazen uzakta ters yüz şekilde de birbirlerine girdiler yani. Tabii. Sürekli aynı düzlemde bir Olamazsın. Ve olmadığında yansıttı zaten. Bazı karakterler işte uzay avantajını kullanarak farklı şekillerde birbirine karşı koydu. Evet, alt diye bir şey yok çünkü. Alt yok yani. Bunu çok iyi vermiş yani. Aynen. Çok iyi kurgulanmış. Müthiş bir dövüş sekansı izliyoruz ve Thrag hiç karışmadan
Viltrum'ların işi bitirmesini izlemeye çalışıyor. Çok iyi hazırlanmış tabii şey tarafı da. İşte o güçleri alan zehir. Aynen. Ee, İki taraf da çok iyi hazırlanmış. Ölüm silahı, tuzak mesela. Tuzak kuruyor. tuzağı. Bu arada her o şeye girişlerin enteresan diye böyle etrafta cesetlerden Evet bir ya. hare var ya hani. O zaten o nabzı hazırladı orası zaten. Bir şeyler gerginlik olacağı belliydi. Bir şeyler olacağını Aynen. gösterdi. Yani dövüşü anlatmaya gerek yok, izleyin, çok vahşi. Tecrübe yani. etmeniz gereken bir Yine şey. çok oluyor. vahşi. Yani Aynen. o arınma günü de çok vahşiydi. aynen. Bu da çok vahşi. Ondan sonra Trak dedi ki kardeşim bu bölümün starı benim. evet, bu bölümün starı Bu bölümün starı benim dedi ve tabiri caizse sazı eline aldı. Ve Omni-Man'in şarjıyla beraber bize verdiği şok, üstüne şok, o Omni-Man'e tek darbede gezegene orada. O mesela göktaşı gibi indirmesi. indirmesiyle başlıyor. Of. Ve iniyorlar, diyor ki konuşalım. Mesela bir felsefik konuşmada, sohbette bir anda bütün aksiyonun ortasında muhteşem bir konuşma geçiyor Evet. aralarında. Konuşalım. O da diyor ki yani tekrar başlatacağız. Burayı kurarız bak diyor. Seni her şeyini affedeceğim. Evet. Mark'ı da al gel diyor. Çünkü zaten dövüşün ortasında iptal olacak Aynen. Oliver. Oliver zaten kabul etmiyor. Yani o melez görünenlerin Evet. renk farkını kabul etmiyor. Kendilerine benzemeli. Aynen. Onu istemiyor. Gelin diyor tekrar kuralım. Diyor ki burası artık Bura bir mezarlık Nolan. diyor. Burası bir mezarlık, görmüyorsun diyor. Dışarı çık ve etrafına bak diyor. Anlamıyor. Anlamak istemiyor Trek hala. Tamam diyor, o zaman öleceksin. O konuşmanın ortasında zaten Omni-Man kararını veriyor. Evet yani, Yani- buranın yok edilmesi gerekir. Evet. Kararını veriyor ve enteresan bir planla Mark ve Thaddeus'u da yanına alarak Ya ben şey sandım, yani sadece imparatorluğun o taht odasını bilmem Patlatacaklar nesini orayı falan. yok edecekler zannettim. Hani etrafı görsün, tahttan ibaret değil falan derken çok böyle bir tık daha büyük düşürmüşler. daha büyük düşürmüşler. Gezegenin içinden geçiyorlar. Hani literal olarak gezegenin içinden Evet, geçiyorlar. bir gök taşı, ama öyle bir gök taşı düşünün ki dünyayı delip geçen bir Evet. gök taşı. Onun gibi üçü gezegenin içinden geçiyor. Tabii Surfer'ın atışıyla beraber. Evet, peşinden. Surfer'ın atışı, Aynen. Surfer'ın o durdurulamaz silahının atışıyla birlikte içinden geçiyorlar ve Viltrum gezegenini yok ediyorlar. O şok anı da enteresan, öyle Evet. duruyor, herkes öyle kalıyor. Aynen. Dövüş böyle Birbiriyle ciğerini dövüşenler sökecek de birbirinin. duruyor yani. Herkes duruyor. böyle. Bütün Viltrumlar şok zaten ve işin sonunda da çok daha ilginç bir sahne var ya, bütün hiç duygu belli etmeyen Trek ilk defa Trek geliyor. gözyaşlarıyla Çünkü durduramıyor. beraber. Peşlerinden Aynen. gidiyor, durduramıyor. Durduramıyor. Onların hızını geç kalıyor, durduramıyor. Gezegen yok oluyor ve gözyaşları eşliğinde tamam diyor, hepiniz öleceksiniz Aynen. diyor. Hepiniz öleceksiniz. İlk hedefinde de çok hızlı bir şekilde siniriyle birlikte Thaddeus'u Doğru, önce Thaddeus. öldürüyor. Çok hızlıydı o. Zaten şey diyor, sonra Omni-Man'e geçtiğinde de Thaddeus'u hırsımla çok hızlı indirdim ama sen de aynı hatayı yapmayacağım diyor. Diyor ama onu da aslında çok Aynen, hızlı bir şekilde aynen. Omni-Man'i de saf dışı bırakıyor ama öldürmüyor. Sonra Mark'ı yakalıyor. Mark orada hani durduramayacağını, gücünün hiçbir şekilde yetmeyeceğini fark ettiği bir an var. Böyle kalıyor hani. Bu arada arkada gezegen patlamaya devam ediyor. Yani gezegen patlıyor, gök taşları saçılıyor. Alien'lar bilmem neler Herkes o gök uçuyor. taşların arasında hayatta kalmaya çalışıyorlar falan. Oliver zaten savrulmuş bir yerlere bir süredir kayıp ve Viltrum'ların birkaç tanesi hala bir şeyler yapma çabası içerisinde gibi görünüyorlar ama aynı şok içerisindeler. Orada da işte en son Mark'ı yakalıyor. Omni-Man saf dışı, gözlerine de parmağını Evet, koyuyor. tam böyle yavaş yavaş öldürmeye başlarken, Aynen. kafasını tutarken Aynen. arkada yok olan Gezegeni gezegenin görüyor. korunu görüyor. Sonunda gerçekten zaten biz bu sezon Trak için şey demiştik. Yani bir delizyon içerisinde şeyle Evet, konuşuyor. kafatasıyla Kafatasıyla konuşuyor. sohbet Hamlet-vari. ediyor. Hamlet var bir sohbet, böyle teatral bir konuşma Ama Hamlet geçiyor. gibi de demeyelim de biraz şey, nasıl diyeyim? Şizofrenik. bir Aynen. halde. Ve ilk defa o aydınlanma mı desem, gözünün açılması mı Evet, desem, aydınlanma Omni-Man'in anını. istediği şey aslında, yani göstermek istediği şeyi orada görüyor ve diğer Viltrumlar toplanıp hani bitirin işlerini falan Bitirin dediğinde diyor. o da diyor ki hayır. Evet, çok az kişi kaldı. Çok az kişi kaldık. Ve onları bırakıp kalanlarla gidiyorlar. Ve wow. Wow diyorum ama bitmedi tabii ki. Aradan 4 hafta geçiyor. Omni-Man Evet, iyileşmiş, şeyler. alıyorlar. Alan the Alien kaçmıştı işte. Evet. Ekibin bir kısmı Zoe vesaire. Onlar arama kurtarma ekibiyle geliyorlar. Bütün Mark,
kardeşleri Nolan'ı topluyorlar, iyileştiriyorlar. Invincible yine uyanıyor. En kötü durumda olan Oliver. Invincible'ın zaten klasiği yani. Dayak yiyip uyanıyor abi. Dayak yiyip uyanıyor bu dizide. Başka bir numarası yok. Uyanıyor Invincible neyse. Uyanıyor yine babam. Ya çünkü her seferinde daha büyüğüyle dövüşüyor. Evet abi yani şey yok. Hani çocuğun karşısına denk tam güçlendim diyecek. Denk biri gelecek daha güçlüsü geliyor. İlk defa Invincible'ın çok güçlü olduğunu Conquest kapışmasında gördük. Hayır, Conquest kapışmasında da yine çok yara aldı. Track gibi olduğu tek an cehennem orada Track gibiydi Invincible. İnanılmaz güçlüydü. Doğru. Hani diğerleri çok vasattı onun yanında. Tek anı o dizide büyük ihtimalle. Ama burada yine birinci sezondaki ilk dövüşü gibi bir dövüş geçiriyor yine yani. Eziklediler bildiğin. Yani bayağı eziliyor Track karşısında. Ama işte uyanıyor. Ama bizim o anda aslında fark ettiğimiz, çünkü çok az kaldık lafından anladığımız şeyi. Mark'a baktı, gezegene baktı. Çok azız dedi. Mark'a niye baktı? Mark'a niye baktı? Çünkü Mark bir dünyalı. Aynen. Mark yarı dünyalı. Çok diyor benziyor ki, onlara. bize benzeyen, bizim kadar kuvvetli Viltrumluları dünyalılarla yapabiliriz. Muhtemelen bizim tahminimiz gibi düşündüğü için de herhalde dünyaya gidiyor. Görmedik bunu. Ama Mark'ın tahmini de bizim de tahminimiz gibi dünyada birleşiyor ki bu ya dünyada bitmeliydi zaten final. Hani şey demiştik, hani hep her sezonun konusu biraz dağınık geliyor ve birleşiyor dedik. 4 sezonun konusunu sonunda birleştirdiler. Yani öyle bir birleştiler ki evrenin öteki tarafından konu birleşti. Ve dünyada toplanıyoruz. Intergalaktik şekilde. Intergalaktik toplanıyoruz dünyada. Interstellar'da birleşiyor ya bütün konu. Çiftlikteki kütüphanede. Hani, kitapları istiyor. Ping ping. Yani, orada o kadar kötü değil. Hani burada linçleneyim. Ben onu gördüğümde yani bütün emeğe yazık demiştim. Burada Interstellar'ın kapanışını beğenmeyen birisi olarak. Ya bir gün onu yorumlarız. Çok güzel fikirlerim var orada. Çok söyleyecek laf var da söylemiyorum burada. O başka bir şeyin konusu, videonun konusu. Yani orada dünyada bütün intergalaktik savaşın sonucunu büyük ihtimalle 8. bölümde. Gerçi bağlayamazlar ama bir açılış yapacaklar 5. sezona. 5. sezona bizi taşıyacak. Herhalde bir 4 sezon daha yapabilir diye düşünüyorum. Daha bu arada evrenin öteki tarafında tıkılı kalan arkadaşlarımız var hatırlarsan. Monster Girl'le. Evet, onları ne yapacak bilmiyorum. Daha onlar var orada. Onları hiç görmedik. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Enteresan bir sezon finaliyle kapatacağız. Karnı burnunda bir Eve de bizi bekliyor tabii. 4 hafta geçti diyor. Çok enteresan şeyler göreceğiz. Yani çok fazla enteresan şeyimiz hala var. Ama bu bölüme rağmen. Bu bölüm neydi ya? Bu arada bölüme de puanını alayım. Ben 9.5 10 bile 10 ya. Ya çok etkilendim abi. Yani böyle bölümü izlerken sürekli bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ne oluyor? Ne izliyoruz dedik. 10 bu. Biraz konservatif davranıyorum puanlarda ama yani ben de 9.5 vereceğim yani. Müthiş bir Bu bölümdü. müthiş bir bölümdü. Böyle bir şey yok. Bu janranın en yüksek puanlı işlerinden biri olacak büyük ihtimalle. Yani böyle bir saldırı olmazsa. Aynen. Yani Breaking Bad kafası bir saldırı olmazsa bu janranın en yüksek puanlı bölümlerinden, episodlarından biri olacak. Daha iyisini yapmışlardır. Bu arada ben şeyden ben bahsetmiyorum. belki çok sıcağına konuştuğumuz için çok da etkiledi bizi yani. Belki o yüzden böyle abartıyor bile olabiliriz bilmiyorum ama yani çok iyi. Şöyle Maul'un çizimleri daha iyi. Tabii. Animasyon açısından bakarsak evet. Orada bir 3 boyutun kullanımı bayağı olay geçmiş, yani ilerlemiş orada. Yani çok iyi o yapmışlar onu. Onu da belki konuşuruz. 4 bölüm bitirelim. Burada bu tarzın en iyi çizimlerinden birini izledik. Yani çizgi romanvari bir havayı koruduğunu görüyorum. Ya ben 8. bölümü çok büyük bir merakla bekliyorum. 8. bölümde ben aksiyon beklemiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Yani bütün aksiyonumuzu aldık, doyduk, tattık diye düşünüyorum. 8. Bu kadar bölümde aksiyon olmayabilir, evet. Felsefik bir yaklaşım daha mantıklı olabilir. Bir karşılaşma olacaktır. Bir yine felsefi bir konuşma, bir hayatta kalma konuşması yaşayacağız belki. Çünkü Trak bir gerçekliğin farkına vardı sonuçta. Hayatta kalmak istiyor artık. En azından türünü hayatta bırakmak istiyor. Yani göreceğiz. Aynı fethetme arzusuyla mı davranacaklar yoksa daha sakin bir
şey mi izleyeceğiz yoksa Evet. Trek ve bütün herkes arasında bir kapışma mı izleyeceğiz tekrar? Dünya alt üst mü olacak? Göreceğiz. Ben çünkü çizgi romanları okumadım. Aynen. Benim için Ben de tamamen izlemedim. sürpriz. O yüzden okumadım ben çizgi romanları. Çizgi romanları okumayanlar için tamamen sürpriz olacak bir sezon finali. Ya inanılmaz ufku açık bir noktadayız şu an. Evet. Ekleyecek de daha fazla. Ekleyecek bir şeyim benim var. Senden alayım. Küçük bir hani şey koyayım. DNA saflaştırıyorlar ya sürekli dövüşerek, evet, birbirlerini evet. yok ederek. Purge de öyle. Daha öncesi de bu öyle. bir eleştiri olacak ki sanki. Evet, bu bir eleştiri. DNA'yı çünkü azaltıyorsun ya sürekli. En güçlüler kalıyor. Onların çocukları kalıyor. Onların Yani. çocuklarının da en güçleri kalıyor. O zaman çok saf ve birbirinin aynısına yakın bir DNA geriye kalıyor olmalı. Bu nedenle de herkesin biraz birbirine benziyor olması lazım. Sparta mantığı mesela. Evet, öyle çok büyük bir genetik çeşitlilik aslında olmaz. Sadece en eskiden beri kalanlar belki Yani. olabilir. Ama onun dışında çok da böyle genetik çeşitliliğin olmasını ben normalde bilimsel açıdan beklemem. Evet. Yani burada vardı yani. Evet, bu da belki de tek bu sezonki dengesiz belki göze görünebilecek şey olabilir Ya bu diyebilirim. çizim Yani. de böyledir. Her şey yani bu Aynen. sonuçta öyle çizmiş. Olabilir, şey değil. Ama yani bilimsel bir açıklamaya baktığında o kısım bana Evet. sadece orası olmaz gibi Evet. geliyor. Evet, çünkü çok saf bir Purge diyor ki en güçlülerimiz hayatta kalacak ve onların soyu yürüyecek. Evet, farklı diyor. olanların hepsini Aynen. atıyor aslında Aynen. içinden. Yani Zaten o Evet. yüzden mesela Oliver'ı da sen bizden değilsin diyor mesela. evet, o çünkü benzemiyor. Evet. Bu noktada da herhalde daha fazla ekleyecek bir şeyimiz kalmıyor. Ve 8. bölüme hep beraber uğurlanıyoruz. Eğer arkadaşlar buraya kadar bizi izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da bizimle beraber sohbete hepinizi bekliyoruz. Belki bizim ıskaladığımız yerler vardır. Sizin eklemek istediğiniz şeyler vardır. Bu arada tabii bir Maul virgülü attık. Maul'u izlediyseniz spoilersız fikirlerinizi alalım. Belki biz de incelemeyi düşünüyoruz. Çünkü 4 bölüm şeklinde. En azından bir bölüm. sohbet atabiliriz Evet, yani. belki onu ortaya. yapabiliriz. O halde arkadaşlar 8. bölüm yani 4. sezon finalinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.